White House Survival oyununda ittifak nasıl kurulur? R5'lik nedir? R4'lük nedir? İttifaktaki teknolojiler nasıl geliştirilmesi gerekiyor? Bayraklar nasıl atılır? İttifak nasıl konumlandırılır? Ayı avı düzeni nasıl yapılır? Hangi tesislere nasıl gidilir? Kale kayıtları nasıl yapılır? Şato savaşı ve başkanlık nedir arkadaşlar? Siyasi nedir? Detaylı bir şekilde size R5'lik, R4'lük ve diğer üyelerin görevlerinden bahsedeceğiz. Kendi oluşturduğum bir tane NAP kuralları var. Videonun sonunda da onu vereceğim. O bir tık gereksiz olabilir çünkü sizin oynayacağınız oyunun kurallarını kesinlikle ben belirleyemem ama yine de öyle bir şey oluşturdum. Merak edenler varsa onu da okuyabilirler. Geçenlerde canlı yayında bir arkadaşım neden her ittifakın R5'i kadın oyunda bot hesapları R5 mi yapıyorlar? Kadın oyuncular neden sürekli R5 oluyor tarzında bir şey söylemişti. Ben de bu konuda en bilgili kişi kim diye Discord'da araştırırken yine bir kadına denk geldim ve anladım ki gerçekten hepimizden daha bilgililer ve daha iyiler arkadaşlar. O yüzden bugün yanımızda Maş var. Maş bize detaylı bir şekilde her şeyi anlatacak. Çünkü ben bu konularda sıfırım, çok eksiğim. Eksik olduğumuz yerde bir kadın tamamlayacak. Ona da çok teşekkür ederiz. Maşi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Söze yuvayı dişi kuş yapar diyerek başlamak istiyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi dediğim gibi ben bu konularda çok bilgisizim. Kendimizi sana bırakacağız. Ben aralarda müdahale edip sorular soracağım. Bilmediğimiz şeyleri senin sayende ben de öğrenmiş olacağım. Yeni bir sunucuda başladık ve bir ittifak kuracağız. Geri kalan her şey sende. Seni dinliyoruz. Şimdi oyuna ilk başladığımızda ilk etapta bize açılan alan, yani oyunda bizim konumlanmamıza izin verilen alan buz alan. İlk karargahımızı da buz alana kurabiliyoruz. Burada buz alanda ittifak karargahını kurarken dikkat etmemiz gereken bizim kalelere yakın bir konum olabilir ama olabildiğince tesis planlaması yapıp ona göre karargahımızı konumlandırmamız gerekiyor. Bir de oyunun ilerleyen evrelerinde tundra araştırması yapıp tundra alanına da giriş yapabileceğimiz için kaynaklarımızın tıkanmaması adına burada olabildiğince tundra alanına yakın ve mümkünse ittifak demir madeni bulunan bir yere ittifak buz alan karargahını konumlandırırsak çok uzun süre beklemeden tundra araştırmasını tamamlayıp tundra karargahımızı da kurabiliriz. Şimdi burada ilk etapta bu benim sonradan kurduğum bir ittifak. Yine kendi eyaletimizde durup durup ittifak kuruyorum ben. Bu ittifakta da şöyle teknoloji araştırmalarını göstereceğim. Teknoloji araştırmaları aşama aşama ilerliyoruz biz burada. Bu teknoloji araştırmalarıyla ittifaka alabileceğimiz üye sayısından tutun, atabileceğimiz sancak sayısına, bölge içerisinde diğer ittifakların eyaletin ilk aşamalarında diğer ittifaklarla savaşlar vesaire olabiliyor. Hani o ittifaklardaki sancakların yıkım hızlarından tutun kendi ittifak sancağınızın yapım hızına. Ayrıca ittifak üyelerinin birlik saldırısı, savunması, nişancı saldırısı, savunması gibi yeteneklerine kadar birçok şeyi teknolojiyle geliştiriyoruz. Burada bizim ittifakımızın büyümesi için en önemli olan kısım tabii ki büyüme kısmı. Burada belirli kalemlerde, belirli araştırmalarda üye sayılarımızı artırıp sancak sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. İlk amacımız o oluyor. Zaten burayı ilk etapta tamamladığımızda bizim ilk ulaşmamız gereken yer tundra alanına karargah kurabilmek için şu tundra araştırmasını tamamlamak. Tundra araştırmasını tamamlamak için de aslında bizim tamamlamamız gereken bir diğer teknoloji de şu ambar genişlemesi. Ambar genişlemesi şu sebeple önemli. Normalde biz ittifakta teknolojileri geliştirirken belirli bir kaynak harcıyoruz. Bu kaynaklarda da şu anda bu ittifakım benim küçük olduğu için maksimum 300.000 et ve 300.000 odun birikebiliyor. Ama ben araştırmayı bu seviyeye getirmemiş olsaydım 200.000, 100.000 seviyelerinde falanken bu tundra incelemesini ben tamamlayamıyorum. O yüzden bizim burada ambar genişlemesini de bir seviyede yükseltmemiz gerekiyor ki şu anda ben bu tundra araştırmasını daha yeni yaptım. O yüzden şunun seviye 2'ye gelmesi yeterli oluyor. Öyle söyleyebilirim. Bunu da şuradan takip edebilirsiniz. Yine ittifak kısmında bölgede şurada maksimum olabileceği kısım ve
saatte ne kadar kaynak topladığınızı da görebiliyorsunuz. Buranın dengeli gitmesi teknolojinizi kaynak için vakit kaybetmeden tamamlayabilmenizi sağlar. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Şu anda ben öyle bir sıkıntı yaşıyorum mesela. Burada bütün katkılarım tamamlanmış. Hani bunlarda yok ama kaynağım yetersiz olduğunda araştırmayı tamamlayamayabiliyorum. Şimdi burayı geçiyorum. Tundra araştırmasını yaptığımızı varsayıyorum ve artık Tundra karargahımızı kuracağız. Oyunun kaçıncı gününden İttifakımıza sonra yapabiliyoruz bunu? Belli bir gün geçmesi mi gerekiyor yoksa araştırma yaptıktan sonra hemen kurabiliyor muyuz? araştırma yaptığımızda kurabiliyoruz diye anımsıyorum. Şeyi %100 anımsamıyorum açıkçası. Oyunun kaçıncı gününde olduğunu anımsamıyorum ama şöyle, oyuna başladığımızda zaten, birçoğumuz anımsarız. İlk etapta buz alan açıkken tundra kısmında sisli bir görüntü vardı. Tundra Evet. kısmını oyun bize açmamıştı. Sonra Bu sisli tundra alana kısmının geçiyoruz. açılacağı Evet, tundra kısmının açılacak, süreyi TFC üstünden takip edebiliyorduk biz. Tundradan sonra da şöyle bir arazimiz var. Verimli arazi var ayrıca. Verimli arazi kaynaklar açısından hem ittifak kaynağı hem de üyelerin seviye 7-8 kaynak bulabileceği alan açısından en verimli arazi. Zaten Tundra karargahımızı da biz olabildiğince verimli araziye yakın bir kısma yapacağız ki üyelerimiz seviye 7 ve 8 kaynaklara olabildiğince yakın olsun. Süre olarak tam hatırlamıyorum ama dediğim gibi bu şatonun üstünden onu takip edebiliriz. Zaten büyümeniz çok çok hızlı olmayacak. Hem ittifak üyeleriniz çok fazla olmadığı için teknolojideki bu katkı kısmını şöyle neredeyiz? Şu an yapabileceğim bir tanesi var mı diye bakıyorum da şu var mesela. Burada biz kendi ödül şansımızı artırıyoruz ama bu çok da önemli değil. Buradaki katkıyı zaten çok üyemiz olmadığı için ilk etapta aktif üye olmadığı için tamamlayamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü ben çok zorlanmıştım bu katkıyı tamamlamada. O yüzden ittifak gününden eyalet gününden ziyade bence burada kaynak kısmı bir tık daha önemli. Şimdi Tundra'yı kuracağız. Tundra'yı kurarken de bakalım. Şimdi eyalette şu koyu yeşille şu alanda bir yerde sığınakların ortasında ben şimdi mesela gitsem nereye gidelim? Şuraya gidebilirim. Şuralarda aynen. Şimdi burada tesislerimizin olduğu bir şeyimiz var bizim. Hemen Çağrı. gösterelim. Evet, Şimdi sendeyiz. Tundra'yı kurma kısmında da elimizde böyle bir görsel var. Eyalet içerisinde tesislerin konumlarını gösteren. Burada olabildiğince tesislere minimum sancakla gidebileceğimiz ki zaten hâlihazırda biz buz alandayken seviye 2 ve 1 tesislere sancak atabiliyorduk. Seviye 3 ve 4 tesislere sancak atabilmek için Tundra araştırmasını tamamlamamış olmamız gerekiyor. Çünkü oyun bize Tundra araştırmasını tamamlamadan Tundra alanına sancak atmamıza izin vermiyor. Tundra alanı da burada hemen hemen aslında şu koyu gri ile gözüken alan oluyor. Burada biz ittifakımızı olabildiğince, hani, örnek veriyorum, bu, 2 ve 3 sığınak arasında bir yere olabildiğince, hani, kaynağın bol olduğu bir konuma yerleştirip seviye 4 ve 3 tesislere de buradan yine sancak atarak ilerleyebiliriz. Şey Hani, bu, sormak istiyorum, çok görsel. pardon. Şimdi biz uzun zamandır oynadığımız için belki bu görselde neyin ne ifade ettiğini biliyoruzdur da. İstersen sen yeni başlayan arkadaşlar için bu ortadakinin şato savaşı, şato kalesi işte. L1'ler, 2'ler ne ifade ediyor? Hangileri tesis, hangileri kale? Anlatarak başlarsan belki daha iyi olur. Sağ üstte yazıyor mu Tamam. neyin ne olduğu ya da sol üstte? Aynen, sağ üstte yazıyor. Onu Tamam. şöyle Ben de sen ileteyim. gösterdikten sonra bu resmi tam ekrana vereceğim. Oradan rahatlıkla ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Sendeyiz, pardon. Tamam. Oyuna ilk başladığımızda biz bu açık, gri olan, daha çok beyaz olan buz alanda konumlandığımız için ve hâlihazırda zaten bizim karargâhımız orada bir yerde olduğundan, örnek veriyorum şu, sol alt tarafta koyu gri 1, 2, 3 olarak yazan şeyler bizim kalelerimiz. Eyaletimizde toplamda 12 tane kale, 4 tane de sığınak oluyor. Bu kalelerden birine yakın bir konumda buz alanımızı kurduğumuzu varsayalım. Hâlihazırda şu turuncu bir, seviye bir ne oluyor o bakalım? Seviye bir araştırma teknoloji tesisi. Bu teknoloji tesisinden aşağıya doğru işte sarı 2, sarı, kırmızı 2
Bunlar da yine seviye 2 tesislerimiz. Bunlara halihazırda sancak atıp bunları işgal ettiğimizi düşünerek ilerliyorum. Burada şimdi tundra kısmına geçtiğimizde de tundra karargahımızı biz olabildiğince koyu gri alana yerleştireceğimiz için orada da kırmızı 4 bizim muhtemelen silah olması lazım. Seviye 4 silah tesisi, işte pembe 3 olan, mavi 3 olan seviye 3 tesisler ve bu yine mavi mi yeşil mi bu? Yeşil 4 de yine seviye 4 tesislerimizden biri. Bunlara da tundra araştırmasını yaptıktan sonra sancak atarak ilerleyebiliriz. Bu L2, L3, L5'ler aslında bunu şöyle ifade edebilirim. Bir eyalette maksimum 3 tane ittifak bütün tesislere sahip olabiliyor. Bunun da sebebi şu, seviye 4 tesislerden bir eyalette 3'er tane var. O yüzden seviye 4 tesislerin hepsine bütün ittifaklar sahip olamıyor oyunun ilk etaplarında. Şu dip bilgiyi de vereyim. Normalde oyunun ilk evrelerinde tesis savaşları yapıyorduk biz eskiden. Bu tesis savaşlarında asker kaybetmemek sizi yanıltmasın. Çünkü seviye 4 tesislerde asker kaybedebiliyorsunuz. Bunun öyle bir dezavantajı da var. Buradan nereye geçelim? Buradan şeye Şimdi geçelim. diyelim. Ee, Şey bilgisini tekrar net not, önemli not diye hatırlatalım arkadaşlar. Son seviye tesiste savaşlarda askerlerinizin belli bir oranı direkt ölür. O yüzden seviye 4 %10 tesisler diye hatırlıyorum. ben çok %10 hatırlayamadım. gibi %10 gibi bir kayıp verebiliyoruz. Diğer taraflarda da yaralı sayılarımız tabii maksimum yaralı olmamak üzere oralarda da yaralı vererek devam ediyoruz zaten. Ama seviye 4 savaşına olabildiğince girmemeye çalışın. Çünkü orada kayıp veriyorsunuz. Tamamdır. Şimdi buradan Şimdi L2'ler, evet sendeyiz. L2'ler. L1, L2, L3'ler burada oyunun bize bu görselin bize söylemek istediğinin şu olduğunun kanaatindeyim. Hani burada tundra karargahlarımızı bu konumlara yerleştirip bu tesislere yürüyebiliriz anlamında bunlar konumlandırılmış ama eğer eyaletinizde çok fazla aktif ittifak yoksa bu şekilde yapmak yerine seviye 4'leri daha paralel bir şekilde götürerek örnek veriyorum burada altın sarısı 1 ve 2 ile gösterilenler bizim sığınak 1 ve 2'miz. Şöyle yapabiliriz. O sığınak 1 ve 2'nin arka tarafında yer alan seviye 4 tesislerle birlikte aynı şekilde aşağıda 2 ve 3 arasında arkasında yer alan 4 seviye tesisler. Bir de ayrıca sığınak 4'ün arkasında yer alan 4 seviye tesis olmak üzere arkaya doğru yürüyebilirsiniz. Bence en mantıklısı o. Şimdi buradan da ittifakımızı da konumlandırdık ama şimdi Ayağımızı kuralım mı? tundra alanına geçtiğimizde zaten otomatik olarak biz normalde Öldüm ittifak karargahı arkadaşlar. Şeyimiz bu. Resmimiz bu. Buradan net bir şekilde alabilirsiniz. Sol altta benim kameramı kapattığı kısımda hiçbir şey yok. Şu yazılar bende de biraz bulanık gözüküyor ama biraz daha şöyle yaklaştırayım. Resme baktıktan sonra yazıları da ayrıca alabilirsiniz. Bunların görselleri de bu arada benim Telegram ve Discord kanalımda her biri rehber olarak var. Telegram ya da Discord'uma katılıp direkt kendiniz bu görselleri de indirip ittifakınızda paylaşabilirsiniz. Şimdi ayağı düzenine istersen geçelim. Ben ayağı düzenini göstereyim. Sen de şey yapabilirsin. Arkadaşlar genelde ayavında çift ayağı düzeni yapılıyor. Çift ayavının yapılma sebebi de ittifak içindeki işte oyuncuların uygun saatlerde girememesi. Bunu Serhat arkadaşım sağ olsun 1,5 yıl önce oyuna ilk güncelleme geldiği zaman direkt AutoCAD'den mi artık bir yerden yapmıştı. Hala da en iyi sistem bu olarak kullanılıyor. Şu şekilde bir kare sistemi oluşturuluyor. Buraya Ayava'nın etrafına 12 tane şehir, yani en fazla şehri nasıl sığdırabiliriz? Kesinlikle hala en iyi Ayava yöntemi budur. Bunu referans alarak kendi eyaletlerinizde bir Ayava düzeni kurabilirsiniz. Çift Ayava'nı bu şekilde düzenlerseniz çok daha fazla oyuncu Ayava'na aktif bir şekilde katılacaktır diyebiliriz. Ayava'nın kurulumuyla alakalı ekstra söyleyeceğim bir bilgi var mı? Bunların dışında. ya bu görsele göre yaparsak maksimum oyuncuyu minimum sancakla yerleştiririz.
Evet. O zaman bu kadar. Sıradaki konu başlığımız da ittifak teknolojisi, bayrak atma, ittifak konumlandırma, ayağı düzenledik. Tesisler ve kalelerin verdiği ödüllerden istersen devam edelim. Bir de bayraklar tesislere değmezse tesis savaşlarına katılamıyor arkadaşlarımız. Doğru mu? Evet, doğru, aynen. Öncelikle tesis görüntüsünü ben şimdi arkadaşlarımızla paylaştım. E, işte hangi tesisin ne kadar şey verdiğini, ne özellik verdiğini ve ne şey yaptığını, işte seviye bir toplama, işte şey araştırma hızı falan filan buradan şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada tüm tesislerin level şeyi falan var. İkinci olarak Burada da evet sendeyiz. Burada ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Birçok kişi tarafından bilinmiyor. Hatta ben yakın zamanda da şahit oldum. Şimdi bu tesislerde biz üzerinde kalkan varken 3 gün süreyle kalkanlı bir şekilde duruyor tesisler ve biz buradan işgal geliri elde ediyoruz. Bu işgal gelirini de nereden gördüğümüzü de gösterebilirim. Yani biz ittifakın bonusunu alıyor muyuz, almıyor muyuz kısmında. E, Birçok kişi bilmiyor bunu, o yüzden söyleme gereği hissettim. Tabii göster Onu istersen. şöyle, bu ittifakımda yok, şu ittifakıma geçiyorum. Geldik senin ekranına. Burada çarpışma kısmında, ittifakta çarpışma kısmında işgal geliri var. Bu işgal gelirinde bizim işgal ettiğimiz tesislerden toplamda ne kadar yüzdelik bonus aldığımızı görebiliyoruz. Şu anda biz bütün tesislerimizin işgal gelirini alabiliyoruz. Sebebi hepsinin şu anda kalkanlı olması. Bunda ben şöyle bir şey yapıyorum. Oyunun ilerleyen evrelerinde arkadaşlara da yapmasını tavsiye ederim. Çünkü hem üyelerinin daha hızlı gelişmesini sağlarlar. Yani diğer eyaletlerden bir tık öne çıkmalarını sağlayabilirler. Birçok kişi bunlarda bu kalkan düştüğü zaman boşta olsa bile üstünde kendi ittifakının ismi yazdığı için işgal geliri alabildiğini düşünüyor ama biz sadece kalkanlıyken işgal geliri alabiliyoruz. Ben o yüzden benim bir tane ittifakım var. Bu ittifaktan bütün tesislerime sancak atıp tabii bu oyunun birazcık ilerleyen evrelerinde ama bütün şeylere sancak atıp oradan resetleme işlemini yapabilirler. Yani bunlar benim kendi ittifakımla aynı tesisler ki bu işgal gelirini bir fiil sürekli alabilsinler. Bu da ayrıca bir bilgi olarak Teşekkürler. vermek Ben istedim. nasıl alacaklarını ben anlamadım. Çünkü benim oyundaki bu kısımlarla hiçbir alakam yok. Umarım izleyiciler anlamıştır. Ben şu ana kadar hiç tesis savaşı yapmadım çünkü oyunda. Hiçbir fikrim yok şu an ne konuştuğuna dair. Tekrar ben resmi gösteriyorum. Budur. Tesislerle alakalı bir şey yoksa ben hemen bir kale ödülleriyle alakalı diğer senin verdiğin görseli açıyorum. Tamam. Kale ödülleriyle alakalı da böyle bir görsel var arkadaşlar elimizde. Bildiğiniz gibi kale ödüllerinin belli bir evresi var. O evreye göre verdiği ödüller de bu şekilde değişkenlik gösteriyor. Bu şeyi kullanabilirsiniz. Görüntüyü de yine aynı şekilde bunları benim Telegram ve Discord kanalımdan da bu görüntüleri alabilirsiniz. Kalelerle alakalı kayıt olma aşaması ya da vermek istediğim bir bilgi, mesela kaleye giderken bayrak atmaları gerekiyor mu? Şato savaşı yaparken bayrak atmaları gerekiyor mu? Bunlarla alakalı Yani bilgileriniz var onda mı? şöyle, şatoya veya kaleye giderken, herhangi bir şekilde kaleye veya şatoya bir sınırımız olması gerekmiyor. İttifak sancağı bulunması gerekmiyor yakınında. Bu durum sadece tesisler için geçerli. Kalelerle ilgili, hani, söyleyebileceğim burada benim haricen şöyle olabilir: eyaletin ilk günleri ve bu ilerleyen zamanlarda kale savaşları olduğunda Eee, ittifak bonusu almak için kendinize yakın olan kaleye sancak atabilirsiniz. Hani, bu sizin kendi tercihiniz ve ittifak bonusu için yapabileceğiniz bir tercih sadece. Ama kaleyi işgal etmeniz için gerekli olan koşullardan biri değil. Burada kalelerle ilgili söyleyebileceğim şu: kale savaşları 8 haftalık bir süreç. Yani 8 tane evreden oluşuyor. Bu 8 tane evrede birinci evrede bir kale, bir sığınağa kaydolabiliyoruz ve her gelişen evrede önceden kaydolduğumuz bir tane kale ve sığınak sabit kalmak koşuluyla artı bir kale ve artı bir sığınağa kaydolarak aslında eğer ki eyalette hâkim bir ittifaksak, diktatör bir eyalette yaşıyorsak daha doğrusu, bir evrede maksimum 4 tane sığınak, 8 tane kaleye sahip
olabiliyoruz. Yani maksimumumuz da bu aslında. Ama eyaletinizdeki NAP kuralları çerçevesinde liderlerin anlaşmasıyla vesaire kale seçme süreçleri gerçekleşiyor. Bu kalede de ödüllerle ilgili konuşalım mı? Bu katılım ödülleri, diğer Tabii tabii ödüllerle tabii. ilgili. Nasıl dağıtılmalı, kimlere verilmeli? Yani onda şimdi ittifak içerisinde de kale ödüllerini çoğunlukla ben dağıtıyorum. Ama burada kalelerle ilgili yine vermemiz gereken bilgilerden biri, kalelerden biz 3 tip ödül alabiliyoruz. Bir tanesi ittifak ödülü. Bunu bütün üyeler alabiliyor. Bir tanesi katılım ödülü. Bu katılım ödülünde de sığınaklarda 20'şer saat, kalelerde 12'şer saat olmak üzere hızlandırmalar veriyor bize. Katılım ödülüne sadece kale seferberliğine, kaleye açılan seferberliğe katılan oyuncular, alabiliyorlar. Bu yüzden, hani, ittifaklarda, kaleye açılan seferberliklerde sınır koyarlarsa 15 kişi katılım ödülünden faydalanabilir. Bunu ayrıca bir bilgi olarak verebiliriz. Diğer ödüller ise her evrede değişiyor. Bunlar, kendi içerisinde bir rotasyonu var. Kale ödüllerini dağıtırken, olabildiğince, hani, aktif üyelere, eyalet için, harcama yapan, SVS için birikim yapan oyunculara öncelik verilebilir. Ben şahsen öyle yapıyorum ama benim ittifamın neredeyse tamamı bu şekilde olduğu için, adil bir dağılım oluyor diyebilirim. Kaleyle Güzel. ilgili ayrıca söylememiz gereken bir şey sanıyorum, düşünüyorum kalmadı. Tamamdır. Şato Savaşı arkadaşlar oyunun ortalama 55. gününe doğru geliyordu. Zaten anıttan görebilirsiniz. Şatonun üstüne tıkladığınızda da bir geri sayım var. Orada da görüyorsunuz Şato Savaşı ne zaman başlayacağını. Peki Şato Savaşı nedir ve başkanlık nedir ve başkanın görevleri nedir? Başkanlık ekranında neler var? Bize anlatabilir misin? Ekranın aslında başkan olmasak da hepimiz hemen hemen görebiliyoruz. Sadece ekrandaki o kısımlar bize pasif geliyor ama, başkanların belirgin özellikleri olarak, eyaletinizde bir çatışma çıktığınızda başkan, bir kişiye ceza verip, ona 1 saat boyunca saldırı yasağı verebiliyor. Nasıl veriyor? Emm, Hangi yetenekle? Hemen bakalım. İsmi Ateşkes. Tamam. Bir başkanlık döneminde 14 kere olmak üzere ateşkes yeteneğini kullanarak 1 saat boyunca bir şefe saldırı yapmasını engelleyebiliyor. Ayrıca, mecburi sürgün diye bir şey var. Bu bizim genellikle yeni ayı avı düzeni yaptığımızda kullandığımız bir şey ama eyaletin muhtemelen ilk günlerinde daha faydalı olabilir. Mecburi sürgünde de oyuncuları, eee, harita içerisinde rastgele bir konuma ışınlayabiliyorsunuz. Bir de eyalet araması var. Eyaletteki oyuncuların konumlarını, isimlerini yazarak, Evet. doğrudan Şimdi bulabiliyorsunuz. 4 tane 5 Bizim tane buff'ımız var. Bu buff'lar hangi Aynen. etkinliklerde ve hangi günler açılmalı? Onu şöyle söyleyebilirim. Biz genellikle SVS odaklı olduğumuz için ve SVS öncesindeki harcamaları minimuma düşürmek için sadece SVS hazırlık aşamasında kullanıyoruz buff'ları. Ama, birçok eyalette, zaten bunlar şöyle, 2 haftalık bir başkanlık süreci var. 2 haftalık başkanlık sürecinde bu yetenekleri 2 kere kullanabiliyorsunuz. Ve bu kullanımların 1 hafta bekleme süresi var ki bu kritik. Yani bazı, etkinliklerde sorun olabilir. Örnek veriyorum, bir salı günü araştırma başkan yeteneğini kullandıktan sonra tutup önümüzdeki hafta pazartesi günü SVS haftasında araştırmayı kullanamıyorsunuz gibi 1 haftalık bekleme süresi burada, kritik bir detay. Bunları öncesinde planlayabiliyorsunuz. Yani, takvimle ayarlayabiliyorsunuz ki en sağlıklısı o. Hani, manuel olarak bunu başlatmaktansa, saatli bir şekilde ayarlamak aslında çok daha sağlıklı. Haricen ne söyleyebiliriz burada? Başkan yetenekleriyle ilgili. Başkanların kendi Başkanımız buff'ları günlük var. elmas alabiliyor. Evet. Ben onu başkan olduğunda ilk Başkan defa görmüştüm. Evet, üyelerin eyalet içerisindeki üyelerden kestiği haraçlardan ki buna otorite puanı deniyor, onları kullanarak günlük elmas alabiliyor mu? Şu an tam tutarını hatırlayamadım Çağrı ya. Ben de hatırlayamadım da başkan olurlarsa görürler ama çok inanılmaz yüksek yüksek elmaslar değil arkadaşlar. Evet. Öyle bir şey yani. Normal bir şey. Yazıyor herhalde orada emin değilim de neyse atamalara bakanlıklara geçelim istersen.
Burada Hediyeleri anlatalım. bakanlıklara bir güncelleme geldi de onun güncel hali bizde yok şu anda. O yüzden onu net olarak hani ekran olarak gösteremeyeceğim onu ama ondan bahsedebilirim. Şato Savaşı ve SVS bittikten sonra seçilen başkan üyelere ödüller verebiliyor. Bunlara hibe deniyor. Bu hibeler içerisinde de neler vardı anımsayalım. Elmas, 5000 elmas var. Generalin takdiri dediğimiz bir ödülde. Bunda iki tane üyeye bunu verebiliyor. Subayın takdiri ve askerin takdiri olmak üzere ödüllerin daha azalarak gittiği ama ödül adedinin artarak gittiği hibeler mevcut. Bunu başkan kendisi uygun gördüğü bir vakitte uygun gördüğü üyelere dağıtıyor. Burada, bir de ayrıca bizim bakanlıklarımız var. Bakanlıklarda son gelen güncellemeyle, saatli olarak bakanlıklara rezervasyon yaptırabiliyoruz. Ama biz onu tercih etmedik. Sebebi şu, SVS'de bakanlık atamaları yaparken biz şunu kullanıyoruz. Çeyrek geçe taktiğini kullanıyoruz biz. Mesela, araştırma hızlandırması bastık biz o gün ve bizde 2. başkanlık rezervasyonu yapılacak. 23.45'ten başlatıyoruz biz. Bir sonraki 00.15 UTC olacak şekilde ki bu şekilde 50 tane üyeye bakanlık verebiliyoruz. Diğer şekilde 48 üyeye bakanlık verebiliyoruz. O yüzden biz çeyrek geçe taktiğini kullandığımızdan yeni sisteme geçmedik. Bu da Evet. ayrıca bir bilgi olarak vermiş Bu olayım. bakanlıklar Bunun bize haricinde neler veriyor? Görevleri nelerdir? Yeni başlayan arkadaşlarımız bilmiyordur. Cezalar nelerdir? Cezaların sonuçları nelerdir? Ceza alan birisi transfer olabilir mi? Adım adım gidelim. Sendeyiz. ceza olan birisi transfer olabilir. Önce bununla başlayalım. Tamam. Ceza almanız transfer olmanıza engel değildir. Transfer olmanıza engel olan şeyler bir eyaletin başkanı, yüce başkanı veya tiranı olmanızdır. Bunun dışında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bir eyaletin başkanı yöneticilik devrederse gidebiliyor mu eyaletten? Sanıyorum ki gidebiliyordu. O son gelen güncellemeler ondan biz de emin değiliz ama gelmişti öyle bir şey diye hatırlıyorum ama emin değilim. Ben de. Yorumlarda sorun. Yapan birisi cevaplar. Devam et sendeyiz. Maş. Şimdi ben kendi başkanlık, ekranımdan baktığımda şu an yüce başkanlığımız olduğu için bonuslu halini görebiliyorum ama anımsayabildiğim kadarıyla anlatacağım. Bizim, 2. başkanlığımızda, inşaat, araştırma ve eğitim hızımıza, mevcut hızlarımıza artı %10 bonus alabiliyoruz. Eğer ki eyaletimiz yüceliği aldıysa yani yüce başkanlık altında oyunumuzu oynuyorsak bu %15'e çıkıyor. İçişleri Bakanı'nda kaynak üretim hızı ve başkanın yeteneklerini kullanabilme yeteneği var ki bu yetenek aslında sadece bakanlıkları ayarlamakla sınırlı. Diğer, mecburi sürgün, ateşkes veya, bu eyalet buff'larını ayarlama vesaire bunu İçişleri Bakanı yapamıyor. Sadece bakanlık başvurularıyla ilgili rotasyonları gerçekleştirebiliyor. Bir de ayrıca bunun, bizim kaynak üretim hızımızı artırıyor. Sanıyorum ki %50 idi normal başkanlıkta. Yüce başkanlıkta %20. Hiçbir işe yaramıyor Eee arkadaşlar. Kaynak üretim hızınız %3000'de olsa hiçbir işinize yaramıyor. Onu söyleyeyim. Şehirde Evet. ürettiğiniz kaynağın boyunda hiçbir değeri yok. Önemli olan kaynak toplamanız. Evet sendeyiz. Bir de Sağlık Bakanlığımız var. Bu çok sık kullanılan bir şey değil açıkçası. Sadece revir kapasitesiyle tedavi hızımızı yükseltiyor. Savunma Bakanlığı'yla Strateji Bakanlığı ise bizim daha çok oyun içerisinde statlarımıza etki edecek olan bakanlıklar. Savunma Bakanlığı'nda birlik öldürücülüğümüze normal başkanlıkta %10, yüce başkanlıkta %15 bonus alıyoruz. Ekstra bir şey Strateji söylemek Bakan istiyorum. Buradaki bufflarda da Strateji Bakanlığı ya size saldırı istatistiği veren bufflar da hiçbir işinize yaramıyor. 1000 istatistiğiniz varsa 1015 oluyor ya da 1010 oluyor. Hani onu almak için gidip birileriyle tartışmayın arkadaşlar. Hiçbir muhabbeti yok. Artı olarak ekleniyor. Hatta geçenlerde canlı yayında bir arkadaşla ufak bir iddialaşmıştık. Deneyip geri dönüş yaptı. Artı olarak ekleniyormuş dedi. %100 artı olarak ekleniyor. Yani hiçbir işinize yaramaz. Evet devam edelim.
Ama bunları şeyde kullanabilirsiniz. Savunma ve Strateji Bakanlığı'nın hani hiç olmadı biz talep ediyoruz açıkçası. İttifak şampiyonasına kayıt olurken petleriniz aktifse BAF'ta kullanmışsanız bir de üstüne bakanlık eklerseniz çok tatlı olur. Olsun, tamam. Şimdi ayrıca benim şahsen en sevdiğim Eğitim Bakanlığı var. Eğitim Bakanlığı'nda eğitim hızınıza artı %50, Yüce Başkanlık'ta %75. Eğitim kapasitesinin normalini hatırlamıyorum ama sanırım 150 miydi o? Eğitim kapasitesi artı 150, Yüce Başkanlık'ta da 300 olacak şekilde size bir bonus veriyor. Burada ama en sık kullanacağınız muhtemelen sizin ikinci başkanlıkla Eğitim Bakanlığı olur. Onu Evet. zaten hep ayarlamamız gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Kamplarımın bitme süresine bakıyorum ben. O yakın sürede Eğitim Bakanlığı boşalıyorsa direkt hop başvuruyorum. Siz de o şekilde düzenli takip edip hem daha fazla asker üretip hem de daha hızlı bir şekilde asker Evet. üretebilirsiniz. Cezalara da istersen girmene gerek yok ama ben detaylıca söyleyeyim ufak bir bilgi olarak. Oradaki cezalı kısımda istedikleri kadar ceza versinler size. Bunlar da çarpan olarak etkilemiyor arkadaşlar. Oradaki gördüğünüz hiçbir şey sizin hesabınızı geriye düşürecek şeyler değildir. Sadece kafanız üstünde açgözlü, isyankar, korkak falan yazıyor. Tüm muhabbeti bu, yani da aptal yazıyor. Yani onun dışında orada verdiği eksi bufflar sizin hesabınızda hiçbir şey değiştirmez. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Evet, sendeyiz. Ve buradan başkanlığı da söylediğimize göre nereye geçiyoruz? Başkanlığın üstüne eyalet SVS R5, nedir? R4. SVS Ha, SVS 85. mi? günden sonra gelen bir şehirler arası bir etkinliktir arkadaşlar. Şato Savaşı'nın aslında aynısıdır. Ama nasıl olduğunu maç size hemen anlatsın. Farkını söylesin Şato Savaşı ile SVS'nin farkını. TFC Güneş Ateşi Kalesi Savaşı'nda biz eyaletimiz içerisinde savaşıyor iken ki çoğunlukla umuyorum ki savaşmıyorsunuzdur. Anlaşmalı bir şekilde bir rotasyon vardır eyaletinizde. SVS'de farklı bir eyaletle savaşıyoruz. Bu eyaletle eşleşme süresi ayda bir gerçekleşiyor SVS. Bir rakip uygun görüyor size oyun. Bu oyunun uygun gördüğü rakibi siz ne kadar uygun görürsünüz orası tabii ki tartışılır. Bu savaş öncesinde bir hazırlık aşaması gerçekleştiriyorsunuz. Bu hazırlık aşaması sizin deplasmana mı gideceğinizi yoksa kendi stadınızda mı savaşacağınızı gösterir bir aşama aslında. Bu hazırlık aşamasında kendi gelişiminizi tamamlayıp eyaletiniz için kaynaklarınızı harcıyorsunuz. Burada en fazla kaynak harcayan ve en fazla puanı toplayan eyalet diğer eyaletin kalesine gidiyor. Yani siz deplasmana gidiyorsunuz ama bu aslında avantaj tabii ki sizler için. Oradaki savaş yine aynı SFC gibi totalde 5 saat, bir fiil işgal söz konusuysa 2,5 saat sürüyor. Yine aynı SFC gibi taretler kale kimde değilse ona vuruyor. Bunun dışında burada belirtmemiz gereken bir şey var mı SVS'de? SVS'nin normal SFC'nin haricinde SFC öncesinde bir killing event. Brother in Arms. Evet. Neydi onun Türkçesi? Koi. Öldürme Öldürme etkinliği. etkinliği. Koi. Yok, Koi şeydi. Öldürme Buz alanı kralıydı. Özür dilerim. evet Koi değil. Brother in Arms. Ne Bia. onun Türkçesi? Bia öldürme Bia. etkinliği işte. Silah arkadaşları. Evet. Evet. Öldürme etkinliği oluyor. SVS'de ise savaş aşamasında siz rakip eyalete gittiğiniz süreçte savaş aşamasından ayrıca, kaleden ayrıca etkinlik bitiminde ödüller alabiliyorsunuz. Evet. İkisinin arasındaki fark bu. Çok da bir fark yok arkadaşlar. Güneş Ateşi Kalesi Savaşı kendi eyaletinizdeki arkadaşlarınızla aslında bir nevi antrenman yaptınız ama tabii ki oyunun başında siz her şeyi bu şato gibi gördüğünüz için ve ittifaklar arasında inanılmaz bir rekabet ve ego olduğu için her şeyinizi buraya diyorsunuz ve bunlar için çok fazla para yatırıyorsunuz. Ama asıl olayın oyunun döngüsü, yani oyunun bize tasarladığı büyük savaşlar SVS ve Tiran Savaşları olarak geçiyor. SVS Savaşı eyaletin 85. günden sonra yanılmıyorsam oyuna ekleniyordu. Herkes onun için bir hazırlık aşamasına falan giriyor. İki tür SVS oynayan eyalet vardır. Bir tanesi SVS hazırlığa birikim yapmanızı ister. Onu yapmanızı isteyen eyaletlerden ben uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Genelde bunu isteyen eyaletler biraz bencil balinaların olduğu eyaletlerdir.
Hiç katılmıyorum. Dedim ve şu an tüm tepkiyi üstüme çektim. Ama bu tamamen şahsi bir görüştür. Belki de onlar çok haklıdır. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bu oyunda bireysel olarak gelişmek isteyen arkadaşlar bireysel olarak etkinlikleri kazanmak istiyorsa bu tarz bir eyalette oynamamaları gerekiyor. Diğer SVS eyaletleri de SVS hazırlığı oynayan eyaletlerimiz ise daha çok böyle takım oyunuyla birlikte oynamak isteyen bir eyalettir. Maşiroların eyaleti gibi. O yüzden o tarz bir takım oyunu oyuncusuysanız ve benim bireysel olarak güçlenmemin bu oyunda hiçbir önemi yok. Yeter ki benim eyaletim kazansın diyorsanız da Mashiro gibi sadece ateş kristali ile sadece eyaletinize katkıda bulunacak, bireysel olarak zayıf ama ittifakın işine yarayacak askerler üretip o eyaletin bir parçası olabilirsiniz diyeyim. Bu konuyu çok uzatmayayım. Çok tepki görmek istemiyorum iki taraftan da. Bunda kesinlikle haklısın. Burada tepki görmemek adına şöyle bir şey söyleyebilirim aslında. Zevkler ve renkler kesinlikle tartışılmaz burada. Herkesin oyun stili ve oyundan aldığı keyif birbirinden bağımsız. O yüzden hani eğer ki bir takım oyunu hevesi varsa bir oyuncuda zaten eyaleti için harcamayı yapacaktır. Ama daha çok bireysel bir başarı kazanma işte arzusu varsa zaten o eyalette bulunmayacaktır. Bir süre sonra kendisini oraya ait hissetmeyecektir. O yüzden sana hem katılıyorum, katılmadığım kısımsa SVS için birikim yapmak güzeldir bence. Eyalet için bir şeyleri biriktirmek ve harcamak kesinlikle keyifli diye O düşünüyorum. Hani zaman düşük yatırımlı biri olarak. O zaman ben de şunu ekleyeyim sözünün üstüne son kez. Biraz önce bencil diye bir şey geçirdim. Onu aslında bir düzeltmiş olayım. Arkadaşlar yeni başlayan eyaletlerde eyaletteki R5'ler böyle duyuru falan geçiyorlar. Herkes SVS'e yaklaşıyor. 20 gün kaldı, bir ay kaldı. Herkes hiçbir şey harcamasın. Bak işte 50K elmas etkinliklerini harcarsanız size yakarız, şunu bunu yaparız. Abi eğer onu oynamak istiyorsan eyaletine duyuru geçeceksin. Diyeceksin ki bu eyalette biz karar aldık oyuncular olarak biz SVS hazırlık eyaletiyiz. İstiyorsanız bu eyalette bizimle kalın. Kimseye zorla bir şeyini biriktirtemezsin çünkü. İnsanlara bir önce oyunu anlat. SVS nedir? SVS hazırlık nedir? SVS hazırlığa malzemelerini kullanırsa ne olacağını, kullanmazsa ne olacağını anlat. Adam kendi seçimini yapsın. O kendi kararıyla onu yapıyorsa tamam. Ama şimdi oyuna yeni başladıklarında direkt SVS çok önemli, çok önemli, çok önemli diye insanları diretiyorlar. Ve hiçbir şey bilmeden aslında bunu yapıyorlar. Önemli olduğunu düşünüyorlar. Ben aslında onlara bencilledim. Yoksa bilinçli olarak bu tamamen bir tercih meselesi. Senin dediğin gibi zevkler ve renkler tartışılmaz. İsteyen istediği gibi oynar. Ama bence insanları bilinçlendirin, oyunu öğretin. Neyin ne olduğunu bildikten sonra asıl kararı onlar versinler. Ben şimdi bir NAP şeyi falan yaptım. Onu da zaten size göstereceğim arkadaşlar ama ben bu konularda tecrübeli bir insan değilim. Ben yöneticilik yapmış bir insan falan da değilim. Birkaç arkadaşımla birlikte oluşturduğumuz kurallar aslında. Maç istersen sen de benim ekranıma gel. Hızlıca bakalım. Sen de orada bize doğruları söyle. Evet, dedim ki Whitehouse Survival'ın NAP kuralları dedim. NAP'ın öncelikle açılımı arkadaşlar İngilizce olarak Non-Aggression Pact, Türkçe anlamı da saldırmazlık anlaşması. Bir eyaletle ittifaklar arası sürekli savaş zamanla o eyaleti zayıflatır ve aktifliğini düşürür. Bu durum tüm oyuncuların gelişimini olumsuz bir şekilde etkiler. Unutulmamalıdır ki eyaletteki tüm ittifaklar birbirlerine rakip değil aslında birbirine ihtiyaç duyan güçlerdir. WoS oyununda asıl rekabet oyunun ilerleyen sürecinde SVS'den sonra farklı eyaletlerle birlikte başlar arkadaşlar. Bu nedenle kendi eyaletimiz içerisinde gereksiz savaşlardan kaçınılmalı, tüm ittifaklar dost ve müttefik olarak hareket etmelidir. NAP kuralları ittifak katılım şartını şu şekilde yaptık ama dediğim gibi bunlar çok saçma sapan şeyler de olabilir. Biz 3 arkadaş yaptık ama üçümüzün de yöneticilikle alakası yok. Aslında maç bunu sizin gibi insanlarla yapmak lazımdı herhalde. Yanlış olan yerleri kesinlikle düzelt. Doğruysa da doğru deyip geçelim. Eyaletteki tüm ittifakların NAP çatısı altında yer alması için en az 50 tane aktif oyuncuya sahip olması gerekiyor dedim. Bu şartı sağlayan ittifakların liderleri koordinasyon için ortak bir grup oluşturmakla yükümlüdür dedim. Yani bir NAP grubu kursunlar. 50'den fazla aktif oyuncusu olan herkes NAP'a girsin dedim ilk başta. Evet. Sonra akademi ve farm ittifakları NAP kapsamında yer alan ittifakların akademi ve farm ittifakları koruma altında olacaktır. Bu ittifaklara yönelik her türlü saldırı yasaktır. Ancak bu ittifaklar kale ve tesis ödüllerinden faydalanamaz. Yani farmlar ve akademiler alamıyorlar tesis ve kale. Karar alma ve oylama Eyaletin ilk sistemi. zamanlarında alabilirler. Alabilirler çünkü yeteri kadar ittifak şeyi olmasa diye mi?
İttifak sayısı olmazsa diye Kale mi? ödüllerinden maksimum fayda sağlamak adına bunu biz de yapıyoruz. Hı hı. İlk evrede, 1. evrede bir tane kale ve bir tane sığınağa sahip olabildiğimiz için farm ittifaklarıyla kalelere kaydolup ödülleri mevcut ittifakın üyelerine dağıtabilirler. Ama bir tane yerlikte ilk başta 10-12 tane şey oluyor ya, ittifak oluyor. Evet ama 12 tane ittifak birden NAP'a giremiyor. 6-7'dir. Okey, tamam. Senin dediğin gibi olsun, ben çok bilmiyorum. İşte oylama falan yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben böyle yavaş yavaş kaydırıyorum. Hoşunuza giden şey varsa kullanın. Yoksa da bu ne anlatmış deyip geçin yani. Biz böyle bir şey yaptık. Tek tek okumayacağım. Varsa bir şey bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu konuda ben çok bilgili olmadığım için sizlere şunu yapın bunu yapın diyebilecek bir vasfa sahip değilim abi. Şöyle yavaş yavaş kaydıra kaydıra geçiriyorum. Bu oyundaki ben kaydırırken sen bize R5'in ve R4'ün genel görevlerini söyleyebilir misin? Ben aşağıya da yazdım ama. Ben yazdıklarına bakıyordum, hemen söyleyeyim. Normalde R5 ile R4'ün aslında, ittifak içerisinde ekran erişimleri olarak çok fazla bir farkı yok. İlk önce sistemsel olarak bahsedeceğim. R5'lerin normal R4'lerden yapabildiği, farklı olarak yapabildiği tek şey aslında beyaz listeye ekleme ve ittifak manifestosunu değiştirme. Bunun dışında bütün her şeyi R4'ler de yapabiliyor. R4'lerin genel olarak ittifak içerisinde ki iletişimi sağlama, üyeleri bilgilendirme, uyum yine aynı şekilde sağlama, etkinliklere kaydolma, etkinliklere üyeleri yerleştirme, kalelere kaydolma, diğer ittifaklarla iletişim, diğer ittifak R4'leriyle iletişim halinde olma gibi görevleri var. Bunun dışında R4'lerin aslında normal üyelerden bir farkı yok. Sadece normal üyelerden bir tık daha fazla oyuna vakit harcıyorlar diyebiliriz ki o da ittifak içerisindeki düzeni sağlayabilmek adına gerekli. Bunun dışında bir, R4 R5 ile ilgili söylemek istediğim sanıyorum ki bir şey yok. O zaman videonun sonuna geldik diyebiliriz. Gerçekten 41 dakika boyunca bize inanılmaz güzel bilgiler verdin. Ben de seninle birlikte burada öğrenmiş oldum. Teşekkür ederiz Maş her şey için. Gerçekten de Rica ederim. yuvayı dişi kuş kurdu diyebiliriz. Rica ederim, her zaman. Evet arkadaşlar, Maç'ta yeni videolar tekrardan gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.